kat kat hamur yapmanın zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sadece 3 malzeme ile size mükemmel kat kat hamur yapmayı bu videoda öğreteceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bugün milföy kat kat hamur yapacağız. Bize tuz lazım olacak. Su. Gramajları açıklama kısmından bakabilirsiniz. Tuzumuz eridi. Un ilave edeceğiz. Şöyle hamur elimize yapışmayacak şekilde. Çok da sert değil. Orta böyle yumuşaklıkta hamur yaptık. Ve bunu 15 dakika bekleteceğiz. 15 dakikadan sonra tekrar hamurumuzu karacağız. Hamurumuz 15 dakika dinlendi. Tekrar şöyle biraz hamurumuzla oynayacağız. Hamurumuzu 15 dakika dinlendireceğiz. Bunu ben önceden hazırlık yapmıştım. Kuzu etinden çıkan fazla yağları kısık ateşte tencerede eritiyorsunuz. Ondan sonra bir kavanoza koyup buzdolabınıza koyabilirsiniz. Margarinden daha sağlıklıdır ve faydalıdır. Bunlar doğal yağlar ve bunları kullanacağız. 100 gram buna 100 gram ayçiçek yağı ekleyeceğim. Ve bunu kısık ateşte eritmemiz lazım. Yağımız eridi. Eridikten sonra biraz soğutmamız lazım. Hamuru çok sıcak kullansak da olmaz. Hamurumuzu pişiriyor. Hamurumuzu daha 15 dakika dinlendirdik. Hamurumuzu böyle 3'e ayıracağız. Hamurumuzu 3'e kestikten sonra şöyle şekilde dinlenmeye alacağız. Bir 5-10 dakikaya. 15 dakika beklettik hamurumuzu. Yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Şöyle şekilde ellerimiz şu ortadan şöyle o merkezden yavaş yavaş dışarıya. Şöyle. İlk hamurumuz hazır. Kalınlığını şöyle göstereyim size. Bakın. Burada parmaklarımı görüyorsunuzdur. Şu fazla unları bir tane bezle yavaş yavaş temizliyoruz. Yağı yavaş yavaş böyle döküyoruz. Şöyle spatula ile eşit şekilde her yere yağı dağıtıyoruz. Yavaş şöyle yuvarlatıyoruz. Kendimizi çekip yuvarlatacağız. Burası eksik gidiyor. Çekip eşitleyip gideceğiz böyle. Tamam. Hazır. Şu an bunu şöyle şekilde yuvarlatıp ikinciyi açıp bunu tekrar devam ettireceğiz. Şöyle. Şimdi ikinci hamurumuzu açtık. Sıra yağda.
Yağınız çok soğuk olmaması lazım. Yoksa tereyağı donduğu gibi donacak. Şöyle. Bakın görüyorsunuz. Tereyağı gibi donuyor. Çabuk donuyorsa yağınızı biraz ısıtmanız lazım. Yağımızı eşit şekilde dağıttık. Ondan sonra bir önceki hamurumuzu alıyoruz. Şöyle. Bunu da açtıktan sonra tekrar buna sarıyoruz. Şöyle yavaş çekerek kendimize. Hamurumuz hazır. Bir kesip göstereyim size. Bakın. Şöyle oluyor. Bunu buzdolapta 1 saat beklettik. Sonra bunu hazırlık olacak. Sonra bunu bir kere böyle eziyoruz şekilde. Bakın. Bir tane küçücük böreklik. Küçük büyük bu bir denemeniz lazım. Size göre kaç ölçü uyar. Bize bu ölçü gayet güzel. Biz bundan Özbek, Uygur samsaları yapacağız. Hatta bugün de yapacağız bundan. Şöyle. Hazırlıklarımız hazır. Derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Milföy hamuru gibi.